Krom hastalığım Krom oradan hastalığı geliyor. oradan geliyor. Bu motorda beni en çok sevindiren nokta bu oldu. Evet, bütün pastacı Bence vataları. bunun en zor noktası. Böyle konuşunca bayağı çok yapmışız Çok, gibi. çok. Harley deneyimim de öyle başladı. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta yeni bitirdiğimiz projemiz XL1200L'nin videosunu çekmek için burada toplandık. Bu motorun videosunu ikinci kez çekiyoruz. Yanımızda motorun sahibi Serdar Gülkokar var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kendisi motoru yaptırmak için almış galiba. Az önce onu konuşuyorduk ya. Direktman böyle proje yapalım. Direkt, Yaptıkça yapalım. Yaptıkça yapıyoruz motoru. Geçenki garajda neler var bölümünde de bahsetmiştik. Motor bir kere yapıldı daha önce. Videosu da çekildi. Takip sürüş videolarını çekmeden yeni isteklerle geldi Serdar abi bize. Evet. Yeniden bir proje yaptık. Videoya başlayalım abi istersen. Öncelikle tekrar şimdi önceki videoyu yayınlayamıyoruz. Sen sürekli motor yaptığın için yetişemiyoruz senin hızına. Serdar Gülkokar kimdir? Motosiklet geçmişinden biraz bahseder misin bize? Şimdi ben aslında video çekmek çok hoşuma gittiği için bunu bahane ediyorum. Yani şimdi başka türlü beni buraya oturtturup bir daha video Abi çektirmeyeceksiniz zaten o herhalde. yüzden şimdi bu video biter bitmez sürüş çekimlerini yapacağız, göndereceğiz. Haftaya bir daha getireceğim. Olmadı bir proje daha. Yani kafamda var bir iki şey daha. Ben 78 doğumluyum. Yani aşağı yukarı 44-45 yaşlarındayım. Motor hayatımız o zaman 14-15 yaşlarında. Mahalle aralarında Peugeot, tabii o zamanın böyle klasik motorları. 73 model Peugeot var 103. Gene full krom. Krom hastalığım oradan geliyor. oradan geliyor. Evet, o da hatta boynuzlu derlerdi onun gidonlarına falan. Çok orijinal bir motorum. Orada başladı. Sonra mez aldım 251'lik. Sonra duydum 301'likleri de varmış. Motoru değiştirmektense proje yapalım. 301'e çevirelim dedik. İşte piston gene böyle bir projeyle falan uğraştık. Sonra askerlik falan geldi. Bir süre ara verdim. Tekrar chopper'la başladım. Biraz böyle Çin malı chopper'la başladım. Şu anda da bunun dışında kullandığım enduro motorum da var. Onu da görmüşsünüzdür. Evet, Sarı. o da tertemiz. Evet, ZL650. O da çok sevdiğim bir motor. Vazgeçemediğim bir motor. Daha sonra bu arkadaşla tanıştık. Çok da eski değil aslında Çok da sanırım. eski değil. Kasım ayında tanıştık kendisiyle. Ya tam Aşağı olarak yukarı tanışamadın abi. 4 ay oldu. 4 ay mı oldu? Bu arkadaşla tanıştık. Sağ olsun. Benden önceki sahibi arka çamurluğunda biraz böyle değişiklikler O yapmıştı. senden öncekinden de öncekiydi abi. Öyle miydi? Evet. O bizim hoşumuza gitmedi. Bu serüven orada başladı işin açıkçası. Hani bir arka çamurluğu biz orijinal haline getirelim dedik. Sonra dedik ki o olmuşken bu da olsun. Baktık sizde de o potansiyel var yani. Ne versek alıyorsunuz, ne versek alıyorsunuz falan. Hani abi dur falan dediğiniz de yok. Sonra biz bu motoru bitirdik. Abi biz dur diyoruz ya. Bu iş çığırından çıkmaya başladığı noktada biz Yok, senin durdurmaya... söylüyorsunuz tabii, söylüyorsunuz ama hani artık şu huyunuzu seviyorum yani. Hani bizde de aslında böyle kaynaklanıyor bu iş. Yani şimdi sizdeki potansiyeli görünce mesela bazı şeyleri kafanda kurarsın. Ya işte şunu yapsak olur mu? Acaba nasıl olur diye. Sizin özelliğiniz burada bence en büyük artınız o. Hemen program aşamasına dönüyor. Yani hemen o kafanda geçirdiğini motorun üstünde görebiliyorsun. İyi mi oldu? İyi olduysa kalıyor. Kötü mü oldu? Sıkıntı yok. Tekrar eski haline getirebiliyoruz. Yani projenin benim için en zevkli olan yanlarından biri buydu. Ki bu olmasaydı biz bu motoru ikinci sefer projeye soktuk. Yani birincide beni çok yoran bir şey olsaydı ikinciye kalkışmazdım bile. Ama sizin yaklaşımınız, deneyimleriniz, yani böyle çok istekli olmanız bizim kafamızdan bir şey geçirip evet bunu hayata dökebiliriz projesi bizim için çok başarılı oldu. Genelde dediğim gibi krom motor, yani krom ağırlıklı bir motor zordur. Gençlikte de bana vermiş olduğu o bir haz yani. Evet. Çok küçüklükten beri krom motora alışık olduğum için. Yani krom benim için ayrıcalıklı bir şey yani. Hani Gerçekten kolay da bir şey değil. Yani bu kadar kromlu bir motora bakabilmek, temiz Evet. tutabilmek, ilk günkü gibi koruyabilmek. ben birazcık o yönden hassasım. Benim motorum çamurlu yola pek girmez. Yağmurlu yollara pek çıkmaz. Yani o yönden birazcık böyle hassas bir adam. Bu da benim için bir acaba deneyim mi? Yani Harley deneyimim de öyle başladı. Benim ilk Harley'de ilk motorum yani. Hani nasıl olur? Acaba bir deneyim ya işte falan diye başladım. Sonra sizin sayenizde birçok şeyi de öğrendim. Öğrendiklerimizin birazını buna yansıttık. Elimizden geldiği kadar. Bir de hani benim için güzel olan bu motorun bitiş şeklindeki güzellik olan çok fazla orijinalliğiyle oynamadık. Yani ben biraz daha motorun klasik havasında kalmasını seven bir insandım. O benim açımdan çok iyi
şey oldu. Şu an sanki böyle beni almışsınız işte 2008 yılına tekrar sanki yıl gelin. 2008. Sanki yıl 2008. Yani o şekilde söylüyorum hep. Bu benim açımdan yani çok artı bir şeydi yani. Bu projede bir de dikkat çeken şöyle bir nokta var. Bizim normal yaptığımız şaşalı işlerden çok daha farklı. Hatta bakıldığı zaman ya üstünde ne yapıldı ki bunu falan bile dedirtebilecek bir durumda motosiklet. Şimdi güzelliği de oydu bizim açımızdan. Yani biz bu motorun hem görünüşünle çok fazla oynamayıp hem nasıl biz bu motora estetik katabiliriz. Yani işte 19 jantlı 21'e çevirmemiz. İşte yan kapakların orada siyah olup orayı çok karanlık düşürdüğünü fark edip sağ olsun Berke kardeşimizin eline emeğine sağlık. Orada ufak bir dokunuşla orayı çok güzel hareketlendirdik mesela. Gidon meselesinde çok farklı gidonlar denendi. Evet. Çoğu motorun şeklini bozdu. Güzeldi ama biraz aykırıya kaçtı. Yani her şeyin böyle motoru bozmadan ya evet bak ilk etapta bakıyorsun ya bu motora ne yapılmış diyorsun ama motorda bir şey yapıldığı belli yani. Bir farklı havası var. Biz zaten bunu yakalamaya çalışmıştık. Çok absürt bir şey olmasını istememiştik. Yani o yönden bu motorda beni en çok sevindiren nokta bu oldu. Şimdi yapılan işlemlerden bahsedelim. Çünkü bakıldığı zaman çok da ne yapıldığı tabiri caizse amatör bir göze göre çok da ne yapıldığı bir şey yapılmamış gibi duruyor. Bir de şey gibi dün sana da söyledim ya. Şimdi normalde bu 1200L, XL 1200L modeli. Ön jantını değiştirdik. 21 yaptık. Hadi bir de farı değiştirsek C oldu. Bak Riser falan da değişmesi gibi. Şeyi değiştirsek, bir depoyu değiştirsek 72 olacak falan. Yani Sportster modellerinin hepsini aslında tatmış olacaksın. Yani sen buraya her geldiğinde iş ona döndü. Zaten aynı şasinin üzerine değişik aksesuarlarla yapılan motosiklet modelleri Sportster. Ben hatırladığım kadarını anlatacağım. Sizden de yardım istiyorum. Yani hatırlamıyorum çünkü o kadar şey yapıldı ve yapılmamış gibi gözüküyor ki ben de bilmiyorum şimdi. Tabii üzerine bir de parçalar takıldı, parçalar olmadı, onlar çıkarıldı falan öyle şeyler olduğu için. Aynen öyle. Ön jantı normalde 19L modellerinin 21'e çevirdik ön jantı. 19'a çevirdiğimiz zaman bir takım lastik almıştık. 21'e çevirdiğimiz zaman yine lastik, iç lastik alındı. Satılık 19 lastiğimiz var ön. Ön amortisör kovanlarını krom kapladık ve keçeleri ve yağlarını değiştirmiştik. Tabii ki bu arada bir önceki projede ön arka jantın tamamen telleri ve çemberleri sökülmüştü ve nikelaja gitmişti. O aşamada teker rulmanları da değiştirmiştik değil mi Fırat? Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam. Ardından buna bir tur gidon yaptık. Defalarca denedik gidonu. Serdar abi defalarca denedi. Kendine en uygun, en konforlu gidonu yaptık. Motoru gönderdik. 2 hafta sonra mı? 2 hafta sonra bu gidonu değiştirelim. Evet, farklı bir tasarımla geri geldi. Ya bu arada gidon bizi rahatsız ettiği için değil yani. Görsel olarak bunun daha şık durabileceğini düşündüğümüz için. Yoksa yaptığımız gidonda da herhangi bir sıkıntı yoktu. O zaman da yaklaşık 3-4 tane gidon denemiştim. Tabii birkaç gidon deneyip en uygun pozisyonlara göre imalatını yapmıştık. Ardından görsel olarak birkaç değişikliğe gidilince onun da üstüne yakışmayacağını fark edip onu da değiştirdik ikinci projede. Geriye doğru gidersek biraz... Egzozları anlatabilirsin. Egzozlar zaten bizim kendi imalatımız. Çok atladın. O zaman sana paslayayım mı? Arada ne var ki? Arada ne var? O zaman baktığın zaman arada ne var? Far boya. Farın arkası. Farın çanağını boyamıştık. Evet. Bir taraftan da restorasyon temelli bir proje. Pasta civatalar değişti. Evet, bütün pasta civataları. Bence bunun en zor noktası benim biraz hassas olup her parçada gördüğümüz sararmaydı. Ne bileyim boya çizikleriydi. Bunların tekrar sökülüp tekrar elden geçirilip ve tekrar takılması. Yani Fırat Usta'nın eminim ki yani bu motorun üstünden söküp de temizlemeyip takmadığı bir parçası yok. Belki de yoktur yani. Hani bütün görünen parçalar tek tek sökülüp takıldı. O da bizim biraz hassaslığımızdan da kaynaklı. Daha aklıma geldi abi. Daha makineyi de burada bırakmış abi. Daha sürekli polisaj yapıyoruz bir şeylere. Aynen. Şöyle motorun bakımını yaparken tıpayı söktüm. Lifte duruyor motor. Kapı açık. Arkadan güneş geliyor. Tıpayı takamadım diyorum sana. Yani motorun parlamasından göremiyorum motoru. Evet. En son Berke hatta kapıyı kapattırmıştım yani. Arada bir şey yokmuş bu arada dediğin gibi. Arada bir şey yok. Egzozlar. Yani bir ayaklıklar değişti. Orijinal halin sürücü ayaklıklarıyla yolcu ayaklıkları onu bir daha değişti. Buji ve buji kablolarımız değişti. Tabii onların 2 defa değişti. Buji kabloları değişti. Sonra bir daha. Çok karışıyor şu an. Evet, egzozlara geçebiliriz. Böyle konuşunca bayağı çok yapmışız gibi. Çok abi. Ya bir de çok detaya hani ya girdik gene rulmanı nedir bir şey nedir falan o kadar da detaya girmek istemiyorum bir taraftan. İzleyiciyi de sıkmak istemiyorum. Hani daha çok gördüğü değişiklikleri anlatmak istiyorum da görüp de fark edilmeyen değişiklikler aslında. Evet, üzerindeki seleyi kullanmıştık bir öncekinde. Aynen. Ardından sen bir sele aldın, o döşendi. Ardından yeni bir sele aldın, o döşendi. Aldığımız seriyi beğenmedik. Yani biz aldık, beğenerek aldık. Sonra üzerinde yaptırdık. Dedik ki daha iyisi olmalı bizce diye. Tekrardan bu seriye geçtik. Evet, bu seriye geçtik. Sisi bar yine bizim kendi imal ettiğimiz bir Sisi bar modeli. Ondan önce başka Sisi bar vardı.
Onun kromları falan yenilenmişti. Aa Bu doğru. motorda galiba sadece egzoz bir kere ellendi. O da bir ara değiştirmeye Egzozu da çalıştık. değiştirmeye Uymadı. çalıştık. Aynen, çalıştık, Takacağımız olmadı. egzoz Uymadı. uymadığı için buna dönmüştük. Arka amortisörleri tamamen dağıttık. Yayları fırın boyaya gönderdik. Onları siyaha çevirdik. Evet, çünkü o da orada çok fazla bir kromluk, yani Evet, orada bir aslında aykırılık olsun istedik. Arka taraftaki siyah dengesi, siyah, krom ve beyaz, yandan bakıldığında da beyaz gözüküyor. O dengeyi yakalayabilmek için yaptığımız birçok değişikliklerden Bu bir işin tanesi. bence en deli projesi, kaskı alıp hiç kullanmadan tekrar motorla aynı şekilde boyamamız oldu. Aslında şöyle abi, kask motorla aynı şekilde boyandı. Motor da, yan kapaklardan bahsediyorum, kask da aynı şekilde boyandı. Yani bu işin sonu nereye gidecek ben korkmaya başladım. Yok artık Bence artık durmalı abi. Yani. bir iki hafta daha sürelim, ondan sonrası tekrar Bence yeni- sen bu yazı bunu böyle bir sür abi. Bir keyfini çıkar. Gerçekten bu motorun yapım aşaması bizi zorlamadı. Yani hiç sıkılmadı. Eğlenceli bir Seni şekilde. zorlamadı abi, bizi zorladı. Beni de zorladığı anlar oldu. Arkadaş böyle çok ucuz bir şeyler değil yani, Evet, hani evet. bazı şeyleri. O da bizi zorladı, farklı oldu ama yani şöyle de tabii bir güzelliği var. Yani hani emeğimizin karşılığına bir takım şeyler değdi. Yani hani ben mesela şu anda motordan ya acaba şurada mı olsun diyebileceğim bir şey yok yani. Ya Var da abi şurasını nasıl? yaptık, içimize sinmedi. O krom parçaları istiyorsun abi bizden şimdi. Onu bir ara programdan sonra onu... Bu arada atladığımız bir şey var. Çok önemli bir projenin önemli bir parçası. Gerçi sen başta anlattın onu ama arka çamurlukta kesikti. Bunların Sportster'ların diğer kesik olan çamurluk modellerine benzetilmeye çalışılmış. Yalnız bilmiyorum şimdi kim kesti de bilmiyorum. Bunu söylemem doğru mu falan da güzel yerinden kesememiş. Biraz daha geriden kesmesi lazımdı. Altını biraz daha yuvarlaması lazımdı. Bilmiyorum. Hani kimdir? Kimse beni yanlış anlamasın. Bizim de elimizde daha önce biz kesmiştik. Aynı şekilde başka bir Sportster'ı. Ondan artan bir çamurluk ucu vardı. Hurdaların arasından. 4 sene önce falan. Değil mi? Bir Aynen. çıktı yani nasıl onu atmamışız o da çok ilginç. Genel olarak proje bizim için çok eğlenceli geçti. Defalarca motor baştan yapıldı, söküldü, takıldı. Artık kullanırsın abi güle güle. Evet, kullanacağım. Son olarak söylemek istediğin, aklında takılan soru işaretlerin, hoşuna giden gitmeyen bir şeyler varsa. Aklıma takılan bir soru işareti yok. Aklımda kalabilecek her şeyi yaptık yani. Uymayanlar oldu, olsaydı tabii ki daha iyi olacaktı dediğimiz şeyler oldu ama ya şunu da yapalım dediğimiz şu anda üzerinde herhangi bir şey yok. Gene söylüyorum, bu motorun yapım aşamasında benim için çok eğlenceli anlar da oldu burada. Güldük, ettik. Hepinizin emeğine gerçekten teşekkür ediyorum. Hepinizin ayrı ayrı emeği geçti. Sizinle çalışmak benim için bir zevkti. Biz teşekkür ederiz Evet. abi. Artık güzel günlerde uzun uzun İnşallah. kullanman dileğiyle. Yani ama siz herhalde bir motor satıp almamı pek tavsiye etmeyeceksiniz gibi. Hani abi yaptık falan, gözünü seveyim satma, yeni motor alma falan. Yani abi satsan aslında zarar etmezsin gibi geliyor bana. Evet. Şöyle piyasaya bakıyorum da Mantıklı. satsan zarar etmezsin gibi Yok, geliyor. gene de satıyorum. Bir süre binelim artık ya. Bu videoların devamını izlemek istiyorsanız bize abone olmayı, takipte kalmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.